Bugün sizlere rekor sahipleri draft paketlerden çıkanlarla cezalı maç için kadro kuracağız. Aktif olarak kadromuz şu anlık bu şekilde. Bakalım bu kadromuzu rekor sahipleri draftını arkadaşlar dediğim gibi açtığımızda neler çıkaracağız görmüş olacağız. Draftımıza geldiğimizde gördüğünüz gibi 41 biletimiz var. Hiç uzatmak istemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek 41 bilette en az bir tane havuza gelebilirse müthiş olacak ve bakalım kaç genlik oyuncuyla başlamış olacağız ve görelim 110 genliğin başlamış olduk. İkinci biletten tam gaz devam ediyorum. Ben paketleri açmaya devam ederken siz de lütfen like'lara basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Televizyonda izleyenler sizler de like'lara basarsanız 500 like ulaşırız. Abone de olursanız çok güzel olur. 510 abone sonra artık arkadaşlar 19.000 abone ulaşmış olacağız. Destek veren herkese çok ama çok teşekkürler. Yeni girenler varsa da hoş geldiniz diyorum ve bildirimleri de açın ki arkadaşlar efsane videoları kaçırmayın. Şu anlık hiç yolu göremedik. Her yolda arkadaşlar kadromuza geçeceğiz ama hala yola gidemedik. 8. biletlere maalesef gitmiyoruz. 9. bileti açtığımızda yine maalesef XP artışı oldu. Olmaması lazım bildiğiniz gibi. Bakalım garantiden bari altın havuza maalesef gelmedi. Yolumuzdan bakalım inşallah bari 117 genlik bir oyuncudur. Arkadaşlar maalesef internet dondu. Oyundan geri çık yaptım. Paketi açmış ve ne çıktığını göremedik. Kadromuza geçelim. Belki anlayabiliriz. Çünkü yola gittiği için anlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi kadromuza geçtiğimizde bakalım kadromuzun durumu nasıl bir hale gelmiş. Bu arada Gaia çıkmış. Daha deminki yolda maalesef göremedik. Sorun yok. Şimdi o zaman Gaia'mızı ekledik. 76 gen olmuş oldu. Sabikimizi ekledik. 80 gen olduk. Stoperlerimizin birisini ekledik. 83 gen olduk. Milyoncumuzu ekledik. 87 gen olduk. Ofansifimizi ekledik. 90 gen. Santraforumuzu ekledik. 93 gen. Jakobs kadromuza girme şu anlık. Oyarzabal şu anlık sağ kanatta oynatalım. 97 gen. Bu oyuncumuzu sol bekte oynatalım. Sol bek diyorum. Sol kanatta 101 gen. Şimdi 2 tane oyuncumuz daha kalmış. Onları da şu anlık merkezde oynatalım arkadaşlar. Genimizi yükseltiyor gördüğünüz gibi. 107 gene kadar ulaşmış olduk. Ama bence 10 pakette güzel bir kadroyla devam etmiyoruz. İnşallah şansımız açılır diyorum ve geçelim draftımıza ve bakalım 31 biletten bakalım inşallah bir havuzda olsa bile gelirse müthiş olur. Yedekte kalan oyuncular da bilmeyene varsa parçalara çevireceğiz. O parçalarla da arkadaşlar transfer yapabileceğiz. Onun da bilgisini vereyim. Fransa'dan bakalım santrformu aynen öyle. 117 gelip bir oyuncu geliyor burada arkadaşlar. Onu da görmüş olduk. Gördüğünüz gibi müthiş oldu. Hemen o zaman yeni transferimizi bence kadromuza direkt ekleyelim ve gelimiz artmış olsun. Hemen buradan eklendiği zaman yaptığımızda stoperimizi ilk öncelikle ekledik ama genimiz artmadı. Santrforumuzu da eklediğimizde maalesef hala 107 genle devam ediyoruz ama sorun yok. İnşallah bu kadromuzu en az bir 115-116 gen inşallah yaparız. Bakalım altın efektini göremedik. Yol var mı? Yol yine var. Çok güzel oldu. İspanyalı bakalım kim olabilir? Sol bek Gaia geldi yine. Maalesef Gaia geldi. Bizde olan oyuncu olduğu için bunu parçalarda kullanmış olacağız. Tam gaz devam ediyoruz. Bakalım buradan hangi oyuncumuz geliyor? 114 genlik stoper kadromuza girecektir. Birazdan ekleriz. Bir yolda görelim. Buradan da 112 genlik bir sol bek. Sonraki biletimizde yine maalesef artış olduğu için havuza gelme ihtimali yoktu. Buradan da maalesef gelmeyecek arkadaşlar. Bir bilet harcadığımızda yeni bir oyuncu yine maalesef geliyor arkadaşlar. Oyuncu kimmiş? 110 genlik defans orta saha maalesef hiç ama hiç işimizi aramaz. Buradan da maalesef Dünya Kupası oyuncusu geliyor. Bir bilet harcadığımızda buradan da arkadaşlar istediğimiz gibi oyuncu gelmedi. Sonraki biletimizi açtığımızda buradan da maalesef istediklerimiz gelmiyor arkadaşlar. Tam gaz devam ediyoruz. Burada yeni bir oyuncu yok ve yol olur mu oldu. Çok güzel bir yolda görmüş olduk. Bakalım bu oyuncu kimmiş? Orta saha ve 115 genlik oyuncuydu diye hatırlıyorum. Bakalım 115 gen teller geldi. Yani mevkisi değil ama sorun yok. Bunu kullanacağız arkadaşlar. En kötü sağ kanatta falan kullanmış oluruz. Şimdi yedeklerimize direkt girdik. Eklendiği zaman yaptığımızda sağ orta sahamızı ekledik. 108 gen olduk. Kalemizi ekledik. Direkt 111 gen olduk. Çok güzel. Stoperimizi de ekleyelim. Genimiz yine artmadı. Sol kanatımızı eklediğimizde yine artmadı. Aslında çıkardığımız sol orta sahayı merkezde oynatalım. 112 gen olduk. Defansif orta sahamızı da merkezde oynattığımızda genimiz hala 112 ile devam etmiş oluyor. Kadromuz biraz daha gelişmiş oldu ama daha güzel lazım. En kötü bir tane arkadaşlar. Yani buraya ne lazım? Del Piero çok güzel olur. Cezalı maçta var ya Del Piero çok işimize yarayabilir. Ljungberg de aynı şekilde. Van der Sar mesela bu kadroya istemiyorum gerçekten. Maç için konuşuyorum. Del Piero ve Ljungberg kadromuza çok katkı verir. Cezalı maçta biraz da işimiz rahatlayabilir arkadaşlar. O yüzden Del Piero ve Ljungberg çıkarsa efsane olur ama altın efektini göremedik ama yolumuz güzel bir şekilde gidiyoruz. İngiliz geliyor, stoper geliyor ve bakalım Dunk geliyor. 116 mıydı? Bakalım 116 gelin kartımız gelmiş oldu ve stoperimiz yani
defans hattımız biraz daha gelişmiş oldu. Güzel bir şekilde orta saha hattımızı da geliştirmiş olalım inşallah. Dunkumuzu o zaman Abdülkerim yerinde ekledik ama genimiz maalesef artmadı. Bu arada yedekte kalan başka kadromuza girebilecek sol kanat varmış. Onu da eklediğimizde genimiz yine artmadı ama kadromuz biraz daha gelişmiş oldu. Şu anlık en kötü olarak kadromuz orta saha kısmı. Oraya da Del Piero çok yakışır. İnşallah çıkar diyorum ve bakalım buradan ne gelecekmiş. 112 gen santrfor işimize yaramaz. Burada da 7 bir oyuncu var. Bakalım ne gelecekmiş. 111 gen sol kanat. Buradan 7 bir oyuncu yine maalesef geldi ve bu oyuncu da kimmiş? 112 gen sol bek. Sonraki bilette altın efekti yine göremedik ama yol maalesef yokmuş. Çok kötü oldu. Sorun yok. Tam gaz devam. Altın efekti yine göremedik ama yolumuz var. Çok güzel. Haydi oğlum işimize yarayabilecek bir oyuncu olsun. Stoper yani bu oyuncu. Sanırsam 115 genlik bir oyuncuydu. 115 genlik kartımız geldi ama daha güzeller olabilirdi. Yapacak bir şeyimiz yok. Kulübe giriş yaptığımız o zaman 114 genlik stoper yerine 115 genlik stoperimizi ekledik. 113 gende olmuş oldu. Kaylem 2 merkezimiz biraz kötü. Ofansifimiz de kötü. Oraya Del Piero gerçekten çok yakışır ama inşallah çıkarabiliriz. Kaldı 12 bilet. Bakalım çıkacak mı diyorum ve altın efektiğini göremedik maalesef. Yol olsun derken güzel bir şekilde yolumuza gidiyoruz ama Solbek geldi. Maalesef arkadaşlar 3. kez çıkarıyoruz. Gaya çıktı ama yani gerçekten kötü oluyor. Buradan da maalesef yeni bir oyuncu geldiği için 112 gen oyuncuymuş. Son 10 biletimize giriş yaptık. Artık bakalım 9 biletimizde güzel bir şey gelecek mi? Buradan da maalesef istediğimiz gibi bir oyuncu gelmedi. Sonraki biletimizi açtığımızda bu sefer TOTS oyuncusu gelecek. O da 110 genlik oyuncuymuş. Bir bilet açtığımızda yine maalesef istediğimiz gibi bir oyuncu gelmedi. Sonraki biletimizde yeni bir oyuncu yine maalesef geliyor arkadaşlar. Gittikçe biletlerimiz azalıyor ama istediklerimiz çıkmama devam ediyor derken altın efektini göremedik. Yolda maalesef yokmuş. Kaldı 4 bilet. Altın efekti yine göremedik maalesef. 110 genlik oyuncu. Son 3 bilet. Bakalım buradan yeni bir oyuncu geliyor. Maalesef iyi bir oyuncu olmayacak. Bir bilet açarımızda bu garanti arkadaşlar ama altın efektini göremedik. Bade 117 genlik bir oyuncu olsun derken 115 gen sağ orta saha yine geldi. Kadromuza maalesef transfer yapamadık. Son biletimizi de harcayalım. Bakalım altın efekti maalesef göremedik. Bu oyuncu da kimmiş? 111 genlik Danilo'ymuş arkadaşlar. Maalesef istediğimiz gibi oyuncular çıkaramadık. Şimdi yedeklerimize girelim. Kalecimiz vardı. O aklımda Gnabry de vardı. Onu da ekledik. Genimiz artmadı. Bir de kalecimiz vardı. Onu da eklemiş olalım ve sonra parçalarımıza geçmiş olacağız ama şu anlık kalecimizi göremiyorum. Gördüm ve kalemizi de eklediğimizde yine genimiz artmadı. Başka da baktığımda arkadaşlar yedekten kadromuza girebilecek bir oyuncumuz yok. Şimdi eksik bölgelerimize ya da transfer yapacağız yani kısacası. Yedekte kalan oyuncuları parçalara çevirerek. Şimdi hesapta 1200 parça var. Onu saymıyoruz. O çünkü hesapta zaten vardı. Bugün kastığımız parçalarla arkadaşlar transfer yapma hakkımız var. Hemen o zaman bir sayalım ne kadar parça kasmışız. Son olarak da gayamızı verdiğimizde 5550 parça kasmışız arkadaşlar. Şimdi o zaman bunları çevirelim ve 5550'ye yapabildiğimiz en güzel, en mantıklı transferimizi yapalım. Alacağımız yeni transferlerimiz arkadaşlar 2 tane olacak. Hemen arama bölümüne giriş yaptığımızda burayı 116 gene yapıyoruz. Pozisyonumuzu da merkez orta saha yapıyoruz. Kaydet arama dediğimizde ise parça olarak değerliden değersize göre ayarladığımızda bir sürü çeşidimiz var arkadaşlar. Aralarına baktım. Türk milyoncumuz birincisini seçmiş olalım. İkisi de merkez orta saha transfer olacak. Alacağımız transferler sol merkeze arkadaşlar. Buradan Orkun Kökçümüzü alıyorum. Milyoncumuz olsun. Alalım dedim. Orada karşıma geldi. Maalesef elendik ama Dünya Kupası'nda sorun yok. Biz buradan milyoncumuzu alalım. İkinci transferimiz sağ merkeze de gördüğünüz gibi ikinci kez yine milyoncumuz olacak. Toplam buraya sanırsam 4900 parça harcamış olduk. Bizim zaten 5500 parçamız vardı. Hatta kalan parçalar da harcayalım. Biraz da olsa belki genimize katkı verir. 600 parça bir şey alınıyor mu? Bir bakayım arkadaşlar. Alınabiliyorsa oraya da bir şey alalım. Kalan 600 parçamızdan da arkadaşlar 114 genlik bir transfer yapalım. Ofansifimize oraya da arkadaşlar. Çünkü ofansifimiz kötü bir oyuncu. 111 gen falan vardı. Oraya da kalan 600 parçamıza Süleymana diye bir futbolcu alacağız. 3 gen fazla olan bir oyuncu oynatmış olacağız. Genimize biraz daha katkı vermiş olacak. Bu oyuncu biraz daha iyi olduğu için çok büyük bir katkı vermese de biraz da olsa katkı verecek. Orta sattığımızı iyice güçlendirdik. Bakalım kadro durumumuz son olarak ne olacak? Süleymana ekledik, genimiz artmadı. Arda Güler'imizi ekledik, 114 gen olduk. Orkun'umuzu da eklediğimizde 115 genlik. Bu şekilde bir kadro kurmuş olduk. Şimdi bu oyunculara biraz antrenman basacağım. Sonra cezalı maça geçeceğiz. Likelere de basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Şimdi o zaman her şey yaptığınızda göre ben de antrenman basalım. Cezalı maça
maçımıza geçelim. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Bizim kadromuzun son durumu bu şekilde. Karşı tarafın ise kadrosuna baktığımızda kadrosu bu şekildeymiş. Bize göre kat arkadaşlar, iyi bir kadrosu var. Bakalım ceza maçta ne yapacağız? Vinicius Junior sol taraftan gelecek. Ortası geldi. Haydi, savunmamız güzel. Dönen top. Arda Güler vurdu. Kaleci değil. Dunk uzaklaştırdı. Şimdi verdik. Tella çok iyisin oğlum. Tella'dan güzel bir fake verdik ve önümüz bomboş, ilerliyoruz. İnşallah golden biter. Tella'dan bir çalım daha geldi. Tella sen çok iyisin. Önümüz bomboş. Tella vurdu, olmadı. Gnabry 1-0. Çok güzel. Tella ters ayağıyla vurduğu için çok kötü vurdu ama iyi ki önümüzde kaldı ve Gnabry'nin de bitirişiyle çok güzel bir şekilde 1-0 öne geçtik. Tella verdi Arda Güler'e. Arda verdi Krob'e. Krob çok güzel Arda'yı kaçırdı. Arda Güler git. Arda Güler git. Arda Güler çaprazdan vurdu ve 2-0. Farkı 2'ye çıkardık. Çok güzel ilerliyoruz. İnşallah skoru korumayı başarırız. Her an her şey olabilir çünkü defans yapmak, karşı tarafın kadrosu bize göre çok iyi olduğu için, antrenmanlar dereceleri full olduğu için, yeni kartlar olduğu için arkadaşlar işimiz zor oluyor. İnşallah güzel pozisyonlar vermeyiz ve biz güzel pozisyonlar buluruz ve 3'ü yapabilirsek bir şekilde çok güzel olur ve iyi paslaştık ama orada hata yaptık. De Bruyne verdi, şimdi alır mıyız? Erken dakikada hemen direkt alır mıyız? Dunk alman lazım. Kalecimize döndük. Bu arada defansa geçiyorum. Pozisyon hiç vermek istemiyorum. Dunk aldı mı? Alamadı. Kenan Yıldız şut, sonunda Dunk. Orkun verdi pasını. Vajnet verdi Gaya. Gaya sola doğru döndük. Çok güzel. Şimdi Gnabry tekte bıraktı. Grop verdi pasını Arda Güler'e. Arda Güler boşluk arıyoruz. Çok güzel bir çalım. Verdik şimdi sağa doğru Tella'ya. Tella'dan Arda'ya çok güzel bir çalım. Tella arka direğe, güzel orta gelir mi? Çok güzel bir orta. Savunmalar uzaklaştırdı maalesef. Alır mıyız? Gaya alamadı. Semenyo verdi. Dembele bir kez daha Semenyo'ya. Sağ tarafımız bomboş. Eksik yakalandık ve bakalım 45 artıda oldu. Gol yemeyelim lütfen, ortası. Haydi oğlum derken çok güzel bir kurtarış ama dönen top Dembele maalesef boş kaleyi kaçırmadı. Fark 1'e düştü. Bu arada arkadaşlar yine iyi geldiler. Kenan Yıldız kaleci. Çok güzel bir şekilde şansımız yaver gitti. Orada az daha boş kaleyi yine atacaklardı. Gnabry alamadı maalesef. Kafu verdi ama Orkun çok iyisin oğlum. Verdik pasımızı Gnabry'e. Gnabry döndü ortaya, güzel bir pas. Arda bıraktı. Krop bıraktı Tella'ya. Tella'dan bir çalım gelir mi? Di Marco'yu yine geçtik. Arda Güler'e de verdik. Arda'mız çalımını attı. Verdi pasını çok güzel. Terra arka doğru vermeseydi keşke. Neyse hala bizde. Gnabry düzeltti. Çalımını attı. Gökyüzü hareketinden sonra çok kötü bir şut çektik. Maalesef güzel bir atak boşa gitti. İndirdik ama hayır, indiremedik. Geliyorlar yine. Kenan Yıldız sola doğru döndü. Semenyo tekle De Bruyne. Dunk alman lazımdı. Dunk çok iyisin oğlum. Tella aradan güzel bir pas. Gropi verdi Tella. Çok güzel geliyoruz bir kez daha. Sağ tarafımız bomboş. İçeriye yerden bir pas ama geçmedi be. Riske girmiştim. Yerden pas bazen çok risk oluyor arkadaşlar. Maalesef o riskte iyi bir sonuç almadık ve Kenan Yıldız hayır, pas hatası yapsalardı keşke. Gaya alman lazım Semenyo'dan. Semenyo'da iyi kart bildiğiniz gibi. Gaya alman lazım. Ortaları çok güzel bir şekilde başarısız oldu. Gnabry verdi tek paslan Orkun'a. Orkun bıraktı Krop'a. Şimdi sola doğru Gnabry'e. Gnabry çok güzel bir şekilde yine geliyoruz. Orkun Kökçü verdi pasını, verememiş. Yapma amayla bize. Gnabry kaptırma be oğlum. Son dakika lütfen gol yemeyelim. Maçımızı kazanalım, ceza çekmeyelim. Lütfen. Dembele verdi. Vinicius Junior Elbiot'u geçemez. Çok güzel ve 2-1 kazandık be. Çok güzel bir maç oldu. Maçın oyuncusuna da baktığımızda arkadaşlar, maçın oyuncusu bakalım kim olmuş? Arda Güler seçilmiş. Karşı tarafta da Dembele en iyi oynamış. İstatistiklerimize baktığımızda ise arkadaşlar, istatistiklerimizde bu şekilde karşı tarafta iyi oynadı. Sonucunda kazanan biz olduk. Çok güzel bir şekilde like'lara basalım, abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Ekrana 2 video bıraktım. Onları da izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugün bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.